Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkidelerde budama sonrası keiki ve çiçek dalı nasıl çıkar ve neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Orkideler budama yaptıktan sonra budama yapılan yerden ya keiki çıkarır ya da çiçek dalı çıkarır. Bu orkidenin cinsine ve türüne göre değişmektedir. Tabii hem keiki hem de çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırmak için bugün sizlere bir yöntemden bahsedeceğim. Elimde bu şekilde sağlıklı ve çiçeksiz bir orkide var. Gördüğünüz üzere boğumlar boş. Orkideler çiçeklerini döktükten sonra yapmanız gereken ilk budama işlemidir. Budama yapmak için dolu boğumlar ile boş boğumları birbirinden ayırmak gerekiyor. Bakın gördüğünüz üzere sadece boş boğumları kestim ve geriye dolu boğum kaldı. Diğer dalında da uç kısmında böyle bir tomurcuk var. Bu tarz orkide dallarını bekletmeyin. Yeniden çiçek dalı çıkarmaz. Bu yüzden orkideyi budama yapmak gerekiyor. Budama yaptığım boğumlar boş boğumlar. Geriye sadece dolu boğumlar kaldı. İhtiyacımız olan aloe vera. Bildiğiniz üzere aloe verayı biz çiçek bakımında kullanabiliriz. İçerisindeki birçok vitaminler sayesinde ve mineraller sayesinde çiçeklere çok fayda sağlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bu aloe verayı biz orkideleri nasıl kullanabiliriz? İlk olarak yan taraftan kesiyorum. Aloe verayı kestiğiniz zaman içinde bu şekilde yapışkan bir jel olur. Bu jeli biz orkidenin boğum yerlerine sürerek hem yeni çiçek dalı çıkarmasını hem de keiki çıkarmasını teşvik edebiliriz. Orkidenin boğum yerleri kurusa bile bu içerisinde filiz olduğunu gösterir. Bu tarz boğum yerlerinin yeniden canlanıp filiz ve keiki çıkarabilmesi için özellikle boğum yerlerini yumuşatmamız gerekiyor. Aloe vera jelini bu şekilde orkidenin boğum yerlerine sürerek bu boğum yerlerini yumuşatıp buradan çiçek dalı çıkarmasına yardımcı olabiliriz. Bu işlemi 2 haftada bir uygulayabilirsiniz. Özellikle üst boğum yerlerine daha çok sürmeniz gerekiyor. Çünkü üst boğum yerlerden her zaman çiçek dalı ya da keiki çıkar. Diğer bir yöntem ise aloe verayı kullanabileceğiniz bu şekilde aloe vera yaprağını küçük parçalara, halkalara ayırabilirsiniz. Daha sonra küçük halkalara ayırdığımız aloe vera yaprağını bakın bu kuru gördüğünüz boğumların üzerine takacağız. Buradaki amaç boğum yerlerinde özellikle sürekli nemi sağlayarak daha hızlı bir şekilde boğum yerlerindeki filizlerin büyümesine yardımcı olmak. Bakın gördüğünüz üzere içerisinde bol miktarda jel var ve sürekli bu jel üzerinde takılı kaldığı zaman bu bölgede, bu boğum yerinde yoğun bir nem sağlar ve böylelikle çiçek çıkarımını da kolaylaştırır. Üzerindeki bu aloe vera yaprakları kuruyuncaya kadar bekletebilirsiniz. Yani kuruduktan sonra çıkarabilirsiniz. Hemen çıkarmanıza gerek yok. Bir zararı da olmaz. Bu şekilde beklettiğimiz aloe vera jellerini bunu da yine 2 haftada bir uygulayabilirsiniz. Sonuçlarını da sizlerle paylaşacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olmak için hemen beğen tuşuna basıp ve kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, budamış olduğumuz orkideler cinslerine göre hem keiki hem de çiçek dalı çıkarabiliyor. Bakın bu orkidenin cinsi keiki çıkarabildiği için
Boğum yerlerinden keyiki çıktı. Fakat bazen orkidelerinizde hiç keyiki çıkmasa bile uygulamış olduğunuz yöntemler sonucunda keyiki çıkabilir. Bakın burada gördüğünüz üzere hem bir dalında çiçek dalı var, diğer dalında da keyiki var. Bu yine dediğimiz gibi orkidelerin cinsiyle de alakalı. Burada önemli olan uygulamayı doğru bir şekilde yapmış olmanız gerekiyor. Aloe vera jelini özellikle budadığınız boğum yerlerine düzenli olarak sürdüğünüz zaman, yani haftada bir sürdüğünüz zaman mutlaka sonuç alırsınız. Özellikle şu anda artık ilkbahar ayına gireceğiz ve ilkbahar ayı orkideler için bol bol yeniden tomurcuklanma, çiçek açma dönemi. O yüzden mutlaka orkide bakımını şimdiden başlayabilirsiniz. Eğer çiçekleri dökülen, solan orkideleriniz varsa mutlaka budama yapın. Bakın bu şekilde yeni çiçek dalları çıkıyor. Gördüğünüz üzere bakın en alt boğumlardan bile budama yaptığımız zaman yine aynı şekilde çiçek dalı çıkabiliyor. Özellikle orkidelerinizin yeni çiçek dalı çıkarabilmesi için sıvı bitki besini olarak nasıl kullanacağımızı da hemen göstermek istiyorum. Evet, aloe vera sıvı bitki besinimiz hazır. Şimdi bunu çiçeklerime vereceğim. Hazırlamış olduğumuz aloe vera sıvı bitki besinini evdeki bütün çiçeklerinize verebilirsiniz. Bu şekilde direkt toprağına verdiğiniz zaman ayda bir kere orkidelerinizin yeni bir çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırır. Yani budama yapacak çiçek dalınız yoksa her bir saksı için 5 yemek kaşığı verirseniz bakın bu şekilde yeni çiçek dalları çıkarır. Sıvı bitki besini verdikten sonra orkidelerinizin mutlaka konumu bol ışık olan bir yerde olması gerekiyor. Bol ışık da alırsa ilkbahara orkideleriniz bol bol yeni çiçek dalı çıkararak girer. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.